5 yaşındayken Einstein'ın babası ona bir pusula verdi. Pusula meraklı genç zihnini büyüledi. Çünkü iğne her zaman kuzeyi gösteriyordu. Kendi kendine nasıl diye sordu. Ve böylece Einstein'ın görünmeyen güçleri anlamak için hayat boyu süren yolculuğu başladı. Daha sonra bu deneyim benim üzerimde derin ve kalıcı bir etki bıraktı diye yazdı. 20. yüzyılın başında genç Albert, Bern'deki bir patent ofisinde katipken dünya teknolojik olarak daha gelişmiş ve bağlantılı hale geliyordu. Uzak şehirlerdeki saatlerin zaman üzerinde anlaşmaya varması giderek daha önemli hale gelmişti. Dünyanın saatlerini senkronize etmenin bir yolunu bulmak muhtemelen Einstein'ın elinden geçen birçok öneriye yol açtı. Işığa yaşamı boyunca duyduğu hayranlıktan aldığı ilham sorunu kendi ele alış şeklini belirledi. Işığın mesajı iletmesi için sonsuz küçük seyahat süresini koordine etmek ve hesaba katmak için ışık sinyalleri kullanılabilirse saatlerin oldukça kolay bir şekilde senkronize edilebileceğini düşündü. Ancak Einstein iki farklı hızda hareket eden iki saatin, örneğin hareket eden iki trende tam olarak senkronize olamayacağını fark etti. Zamanın göreliliği konusundaki bu anlayış sonraki teorilerinin gelişiminde ayrılmaz bir adımdı. Saatler farklı hızlarda hareket edebilirken ışık edemez. Einstein'ın 1905'te ışık hızının sabit olduğunu söylediği, özel görelilik kuramıyla öne sürdüğü şey buydu. Evrendeki herkesin kendi hızından bağımsız olarak ışığın hızını 300.000 km/saniye olarak ölçeceği kavram, ışığın bildiğimiz hiçbir şeye benzemediği anlamına geliyordu. Bu temel kavrayış onu denkleme basitçe yerçekimi ekleyen genel görelilik teorisine bir adım daha yaklaştırdı. Einstein 1955'te öldüğünde kağıtları arasında küçük kahverengi bir defter bulundu. İçinde Prag'dan Zürih'e taşındığı 1912 kışından itibaren genel görelilik fikirleri üzerinde çalışırken aldığı notlar bulunur. Zürih not defteri, uzay zamanın eğriliğini açıklamak için değiştirilmiş 4 boyutlu Pisagor teoremi gibi şaşırtıcı parçalar içerir. Defter ayrıca Einstein'ın hatalarının izlerini de içerir. Yanlış varsayımlar ve çıkmaz sokakların tümü eskimiş grafik kağıdı parçalarında bulunur. Hepsi büyüklüğe giden yolun bir parçasıdır. Kasım 1915'te Einstein başyapıtını Prusya Bilim Akademisi'ne sundu ve burada genel göreliliği ve şimdi Einstein alan denklemleri olarak bilinen şeyi tanıttı. Çalışma ertesi yıl yayınlandı. Kişi ve kavramlar büyük ilgi görse de Einstein'ın yükselen bir figür haline gelmesi tahminleri doğrulanana kadar gerçekleşmedi. Ancak yine de saygın bir kişi olarak tanınıyordu. Einstein için büyük bir andı. 10 yıldır üzerinde çalıştığı fikirleri sentezlenmişti. Şimdi dünyaya haklı olduğunu göstermeliydi. Herhangi bir iyi bilim insanının bildiği gibi kanıtlanmamış bir teori bilim değildir, felsefedir. Einstein nesnelerin uzaydaki davranışları hakkında doğru tahminler yapmak için denklemlerine ihtiyaç duyuyordu. Tahminlerinden biri büyük bir yerçekimi alanının yakınında hareket eden ışığın eğri olması gerektiğiydi. Bunu test etmek için Einstein'ın Güneş'in yerçekimi alanından geçen bir yıldız ışığının görüntüsünü almayı kolaylaştırması için güneş tutulmasına ihtiyacı vardı. 29 Mayıs 1919'da astronom Sir Frank Dyson tarafından tasarlanan bir testte Sir Arthur Eddington'ın da yardımıyla astronomlar gerçek konumlarıyla karşılaştırmak için fotoğraf çekebildiler ve ışığın bükülmesini 1.75 arc saniyelik ölçebildiler. Bu Einstein'ın teorilerinde öngördüğü sayıdır. O andan itibaren Einstein bir süperstardı. Genel görelilik kuramının Merkür'ün gün berisinin devinimini, gezegenin Güneş'e en yakın olduğu zaman yaşadığı yörünge yönelimindeki değişimi açıklama yeteneği, Einstein'a teorisini test etmesi için bir fırsat daha verdi. Güneş'e yaklaştığında Merkür, Newton fiziğinin tahmin ettiği gibi davranmadı. Sorun bilim adamlarını yıllarca şaşırtmıştı. Genel teoride ortaya konan yerçekimi davranışı bu tutarsızlıkları açıkladı. Kütlenin uzayı nasıl çarpıttığı konusundaki anlayışı komşumuz hakkında 200 yıllık bir gizemi sona erdirdi. 100 yıl sonra genel görelilik kuramının etkisi neredeyse ölçülemeyecek kadar büyüktür. Bu yüzden GPS'e sahibiz ve kara delikler ve karanlık maddeyi, büyük patlamayı ve hemen sonrasını, genişleyen ve hızlanan evrenimizin keşfini anlamamızın yolunu açtı. Ayrıca genel göreliliğin öngördüğü yerçekimi dalgaları gibi şeyleri görmeyi hala bekliyoruz. Belki de en önemlisi, teori bir gün insanların varoluşumuzun başlangıcından beri bir araya getirmeye çalıştığı, evrenin resmini tamamlayacak büyük bir birleşik teoriye yol açabilecek bir adımdır. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.